Evet, herkese merhabalar. Salih Demir ben. Bugün Efeler Mahallesi'nde sizi şahane bir villa turu gezdirmeye geldim. Öncelikle villamızın biraz içeriği görmeden önce şöyle tarif edeyim ben size. Villamız çok detaylı olacak. Özellikleri çok detaylı. O yüzden bu videomuz biraz daha uzun sürecek. Bununla alakalı videoya başlamadan önce isterseniz çayınızı kahvenizi hazır edip arkanıza yaslanıp benim anlatacaklarımı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Villamız bahsettiğim üzere oldukça detaylı, oldukça güzel, içerisinde çok güzel yapılmış bir mimari çalışma var. Bunun için sizden ricam videoyu sardırmadan tane tane izlemeniz sizler açısından faydalı olacaktır. Bu sefer öncelikle fiyat bölümünden başlayacağım çünkü burada fiyat alternatifleri çok farklı bir şekilde bulunduğu konumuna göre, blok numarasına göre fiyatlarımız farklı farklı değişebiliyor. Şu an buradaki satılık olan satış fiyatlarımız 29 milyon 500 bin liradan başlayarak yukarıya doğru fiyatlar değişmekte. Benim bugün sizlere tarif edeceğim yer hemen karşı tarafta bulunan, içerisi eşyalı olarak örnek bir villa olarak oluşturulmuş olan hemen karşıda bulunan villamızı inceleyeceğim. Öncelikle isterseniz villayı dört tarafından bir gezelim. Daha sonrasında villamızın ana giriş kapısından itibaren içeriye girip detaylarını sizlere tarif etmeye çalışalım. Hemen şöyle sol tarafa bakacak olursak sol tarafta ortak kullanım alanı bahçemizin güzel bir peyzaj çalışması yapıldığını görüyorsunuz. Buradan villamıza doğru geçiş yaparken tabi diğer bloklarda satın aldığımız takdirde karşı taraftaki yoldan takip ederek ileriye doğru yürüme şansımız var. Bu villamızın dört tarafının bahçe kısmını sizlere göstereceğim ve daha sonrasında içerisine gireceğim. Bu villamız içerisinde kendinize ait aracınızı park edebileceğiniz yine kapalı kapısı bulunan ve aynı zamanda bu sitemiz bir hatırlatma neticesinde olsun. Yaz ve kış ayları boyunca 12 ay boyunca burada güvenlik ve bahçıvan sürekli hizmet verecek sizlere. O sebeple aracınızı örnek veriyorum sürekli yaşadığınız veya tatil amaçlı geldiğiniz aracınızı hiç park problemi yaşamadan güvenli bir yere park edebilmeniz için kendi arsanız içerisinde otopark alanımız bu şekilde. Aracınızı park ettikten sonra ne yapacağız? Hemen bahçe bölümüne doğru havuz tarafını, bahçe tarafını kullanma şansımız var. Burada gördüğünüz gibi villamızın dışındaki özellikle güneş kırıcıları, isterseniz şu öğle vaktinde de oturabilirsiniz. Akşam oturduğunuzda da çok güzel led aydınlatmasıyla birlikte burada şahane bir görüntü ortaya çıkıyor. Ki zaten villamızın dışarısında da dış cephe aydınlatma montajları yapılmış. Aracımızı park ettik. Gelip soluklanmak istediğimizde buradaki bahçe mobilyalarına oturup suyun sayesinde, su sesinin sayesinde burada güzel ve keyifli vakit geçirebiliyoruz. Havuza girmek istediğimizde ise geniş havuz bölümümüz hemen burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi şezlonglarımız, yine karşı tarafta bulunan salıncağımız yer alıyor. Evet, yetişkin havuzumuz burası. Hemen sağ tarafta ise çocuk havuzumuz burada yer alıyor. Burası tabii hem dekoratif açısından şöyle gördüğünüz gibi bir yağmur çalışması burada yapılmış ve aynı zamanda güzel bir su sesi bizlere sağlıyor. Yine yetişkin havuzumuzun karşısında da bulunan kobra başlık sayesinde güzel bir su sesi burada sizlere sunulmuş oluyor. Şimdi gelelim bulunduğumuz konumun diğer özelliklerine. Bulunduğumuz konum şu an bahçe hizasından itibaren baktığımda bile karşı tarafta bulunan sahil şeridini şöyle biraz yaklaştıracağım. Karşı tarafta bulunan sahil şeridini oldukça uzak bir mesafeye kadar net bir şekilde burada görebilme şansımız var. Bunu tabii giriş katından bahsediyorum. Üst kata çıktığımızda, yatak odalarının balkonlarına çıktığımızda yine videomuzun sonlarına doğru oradaki açıyı da sizlere göstereceğim. Dilerseniz bir de villamızın dıştan çekimini şöyle sizlere tarif etmeye çalışalım. Bu villamız oldukça modern bir şekilde tasarlandı. İçerisinde zaten birazdan akıllı ev sistemi, mobilya grubu, diğer tüm özelliklerini sizlere tarif etmeye çalışacağım. Şimdi tekrar buradan devam edelim. Evet, dış taraftan itibaren devam ediyoruz şimdi. Villamızın çelik kapısından içeriye geçiş yapacağız. Evet, aynı zamanda şunu da sizlere tarif etmeye çalışalım. Villamızın bir cephesi farklı bir yapıyla oluşturulmuş. Bir cephesi gördüğünüz gibi desenli bir seramik çalışmasıyla burada tasarlanmış. Şimdi çelik kapımıza doğru ilerlerken hemen şöyle, hatta ben açık bırakmıştım sizlere tarif etmesi kolay olsun diye. Dilerseniz içeriye doğru girelim. Evet, villamıza geldiğimizde akıllı kapı sistemini burada çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Burada istersek manuel olarak anahtarlı giriş şansımız yer alıyor.
İstersek parmak izi okuyucu sayesinde tanımlamış olduğunuz evin sahiplerinin parmak izlerini okuyarak kapıyı aktif hale getirebiliyor. Ve aynı zamanda dışarıdan misafiriniz geldiğinde siz bunu internet bağlantısı üzerinden yine de görebiliyorsunuz. Kamera sistemini aktif bir şekilde kullanarak villamızın içerisine geçiş yapıyoruz. Burada yine kamera bağlantısı ve diğer ayarları buradaki dokunmatik ekran sayesinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, şimdi villamızın ilk etapında giriş katını gezeceğiz. Giriş katta sizlere bir salon, bir yatak odası, bir ortak kullanım banyosu ve mutfak bölümünü sizlere tarif etmeye çalışacağım. Villamızın içerisine girdiğimiz takdirde sağ tarafta yer alan, hatta şöyle gösterelim, akıllı ev sisteminin tüm özelliklerini bu ana ekran üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Burada örnek verecek olursak tek tek odaların aydınlatmalarını, klimalarını, tüm özelliklerini aktif veya kapalı konuma getirebiliyoruz. Burada yapacağımız derin ayarlar yer almakta. Yine kamera sistemi, alarm sistemi, klima sistemi, bunların hepsini, aynı zamanda elektronik perdelerimizi buradan, elektronik kepenklerimizi, panjurlarımızı buradan koordine edebiliyoruz. Şimdi salon tarafından başlayacak olursak öncelikle salon tarafını sizlere göstermek istiyorum. Salon bölümümüzde hemen karşı tarafta bir klima alanımız, yemek masamız, sol tarafta dekoratif bir ahşap çalışması duvar üzerine yapılmış ve burada gördüğünüz aksesuarlarımız oldukça şık bir şekilde tasarlanmış. Yan tarafa doğru döndüğümüzde köşe bir koltuk takımı, yine koltuk takımın içerisinde şarj üniteleri, aydınlatma grubu, orta tarafta bir adet puf yer alıyor. Pufu biliyorsunuz, kare pufu koltuğa yaklaştığınızda yatak olarak burayı kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafa doğru döndüğümüzde ise geniş bir TV ünite alanımız burada yer almakta. Yine orta tarafta bulunan sehpamızda ise şu an tabi elektrik kısmını nereden açacağımı bilemediğimden dolayı bunu sizlere net gösteremedim ama sonsuzluk çukuru olarak adlandırılan bir çalışma içerisinde yapılmış. Şimdi devam edelim. Sağ taraftan yatak odamızda bitirelim. Ondan sonra mutfak tarafını tanıtacağım sizlere. Evet, yatak odamızın içerisine geldikten sonra, hatta şöyle kapımızı da kapatalım. Sol tarafta geniş bir boy aynası, yine içerisinde 2 adet çekmecesi bulunan, hatta şöyle gösterelim, saklama dolabımız burada yer alıyor. Yine gardırop tarafı karşısı için düşünülmüş. Şöyle açtığımızda raflık ve askılık bölümlerini kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafa doğru döndüğümde ise 150'ye 2 olan bir çift kişilik yatak. Yine başucu komodinleri kullanılmış. Hemen yatağımızın üstünde klima bağlantısı noktaları, yine arka tarafı ahşap bir dekorla düzenlenmiş. Yine spot aydınlatmalarımız, tavanlardaki özellikle farklı çalışmaları, bunlar banyoda da biraz sonra sizlere göstereceğim. Güzel bir aydınlatma çalışması burada yapılmış. Şu an giriş katta yer alan çift kişilik yatak odamızı şu şekilde son olarak inceledik. Evet, buradan çıkalım. Mutfak bölümüne doğru ilerleyelim. Evet, mutfak tarafına doğru geldikten sonra dilersek ön tarafa doğru, havuz kısmına doğru açılan kapıdan dışarıya çıkıp direkt bahçedeki işlerimizi halledebiliriz veya burada hazırladığımız yemekleri bahçe kısmında yiyebiliriz. Buradan giriş çıkış imkanı çok kolay bir şekilde sağlanmış. Mutfak tarafına baktıktan sonra sağ taraftan itibaren ankastre ocak bölümünü bu şekilde tasarlanılmış. Bunu böyle kullandığınızda üst taraftaki saklama alanları çift renkli olarak, üsttekiler açık gri, alttakiler koyu gri renkte burada tercih edilmiş. Yine hem tezgah araları hem dolap üstleri led aydınlatmalarda burada kullanımı oldukça kolay bir şekilde tasarlanmış. Çamaşır makinemiz ve bulaşık makinemiz için düşünülen alan ise tezgah altı olarak kullanılmakta. Yine burada geniş bir lavabo alanımız, evye alanımız bu tarafta konumlandırılmış. Karşı duvara doğru döndükten sonra ise karşı tarafta geniş bir hacimli buzdolabımız, yine ankastre ocağımız ve ankastre fırınımız ve mikrodalga fırınımız burada yer alıyor. Orta antre bölümünde ise birazdan merdivenleri kullanıp üst kata doğru çıkacağız. Merdiven boşluğunun alt kısmında kalan yapay bir bahçe tasarımı burada oluşturulmuş. Yine içerisinde gördüğünüz gibi geyik figürlü burada aksesuar üniteleri kullanılmış. Yine banyoya girmeden önce sol tarafta yine bir boy aynası. Tabii villamız içerisinde gördüğünüz gibi tüm alarm sistemi, kaçak su sistemi, yine yangın alarmı, bunların hepsi aktif bir şekilde çalışmakta. Villamızın dışını ve sitenin genelini 7/24 olarak hem eski tarihli kayıt hem de canlı yayın olarak güvenlik kameralarını izleyebiliyorsunuz. Akıllı ev sistemi sayesinde bunlar sizin
bilgilerinize, profilinize kayıtlı olduktan sonra bunları sürekli uzakta da yaşasanız villanızı kontrol amaçlı izleme şansımız yer alıyor. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Şimdi banyomuzun içerisine girdikten sonra tam köşe konumda bir duşakabin bölümümüz, sol tarafta bir klozet alanımız ve sağ tarafa doğru döndüğümde ise bir lavabo, banyo lavabosu çalışmasını bu şekilde görebiliyoruz. Burada kullanılan banyomuz ortak kullanım alanı, giriş kata ait olan banyo kullanım alanı bu şekildeydi. Evet, son olarak özetlemem gerekirse giriş katta bir yatak odası inceledik, salon bölümünü inceledik, mutfak bölümü ve bir adet ortak kullanım alanlı banyoyu incelemiş olduk. Şimdi dilerseniz üst katlara doğru çıkalım ve aynı zamanda ben sizlere merdiven genişliklerinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Merdivenlerimizin rengi koyu yeşil renkte burada tercih edilmiş. Şimdi merdiven korkuluklarımız şöyle oldukça modern gözüken tamperli camlarla burada bir merdiven korkuluğu çalışması yapılmış. Üst kata çıktığımızda geniş bir antre alanı, ayrıyeten 3 tane yatak odası ve banyo bölümlerini inceleyeceğiz. Bu villamız içerisindeki 4 odada olmasından dolayı 2 odası ebeveyn banyolu, 2 odası ebeveyn banyosuz yatak odası olarak tasarlanılmış. Şimdi birinci banyo kısmına geldikten sonra sol tarafta bir duşakabin alanını tekrar görüyoruz. İçerisinde led aydınlatmalı ve aynı zamanda kapısı şöyle gösterelim, akordiyon sistemi olarak adlandırdığımız şekilde açılıyor ki bu hem yer kazanımı bizlere sağlıyor hem kullanım açısından daha şık gözükmesini sağlıyor. Yan tarafa doğru döndüğümüzde banyomuzun, lavabomuzun kendine ait olan ayna ünitesini şöyle sizlere göstermek istiyorum. Evet, banyomuzu bitirdikten sonra şimdi ön cepheye doğru bakan, havuz tarafına doğru bakan 2 adet yatak odasını inceleyeceğiz. Birinci, daha doğrusu sizlere tanıtmış olduğum burası ikinci yatak odası oluyor. Bir tanesi alt kattaydı, 3 tanesi üst kattaydı. Üst katlardaki yatak odamızın ilkinden başlayacak olursak girişten itibaren yine sol tarafta bir gardırop çalışmamız burada yer alıyor. İçerisi dekoratif led aydınlatmalı. Devam ettikten sonra sağ tarafa doğru dönüyorum ve çift kişilik yatağımızı şöyle karyola sistemiyle burası tasarlanılmış. Oldukça değişik bir karyola takımı açıkçası. Ben bunu çok beğendim. Üzerleri kumaş ve komodinlerimizin üstü de böyle daha tüylü bir kumaşa benziyor. Oldukça güzel ve kullanımı da aynı koltuklardaki, mobilyalardaki kullanım ve temizlik açısı bu şekilde yapılıyordur diye düşünüyorum. Yatak başucumuza baktığımız zaman aynalı ve ahşap bir dekoratif arka plan burada oluşturulmuş. Yine karşı tarafta klima bağlantısı yapabilmemiz için bağlantı noktaları, bağlantı yuvaları hazırlanmış. Komodinimizin yan tarafından itibaren baktığımızda ise bir kitaplık bölümü ve sol tarafa doğru döndüğümüzde ise bir makyaj masası kullanılmakta. Burada yine yan tarafa doğru baktığımızda şu an ben sizlere bu bulunduğumuz yerin tam köşe konumunda bulunan villamızı tarif ediyorum. Burada yine kendimize ait olan bahçe bölümünü görebiliyoruz. Tabi bu odamızın da kendine ait olan bir balkon kullanımı söz konusu. Buraya da hemen çıkarak sizlere gösterelim. Balkonun sürgülü kapısını açtıktan sonra birazdan yan odadan da çıktığımda diğer balkonu sizlere göstermiş olacağım. Dikdörtgen bir balkon formunu burada kullanabiliyorsunuz. Burada yine havuz cephe ve aynı zamanda deniz manzarasına buradan daha net bir şekilde hakim olmuş oluyorsunuz. Altınkum sahilinden başlayarak devam eden sahil şeridine burada hakimiz. Burayı tabi özellikle benim size tavsiyem, benim size önerim, eğer burayı satın alıp burada yaşamaya başladığınızda özellikle akşam 5'ten ve 6'dan sonraki gün batımını burada kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Oldukça keyifli bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi tekrar yatak odamıza gelelim, balkon kapımızı kapatalım ve diğer odaları tanıtmaya çalışalım. Evet, bu odadan çıktıktan sonra tekrar antre bölümüne doğru geçiyorum. Ve sağ taraftaki havuz cepheye bakan diğer yatak odamızı, ebeveyn banyolu çift kişilik yatak odamızı sizlere tarif etmeye çalışacağım. Bu yatak odamızın içerisine girdikten sonra sol taraftan ebeveyn banyosuna tekrar geçiş yapıyorum. Bu yatak odamıza ait olan ebeveyn banyosunun kullanım alanı sol tarafta bir lavabo ile başlayarak hemen yanında bir klozet ve karşı tarafta geniş bir duşakabin alanımız burada bizlere sunulmuş. Yine duşakabinimizin çevresi komple led aydınlatmalarla tasarlanılmış. Evet, buradaki yatak odamıza geldikten sonra ise sol tarafta yine burada farklı bir yatak formu, farklı bir karyola ve başlık takımı tercih edilmiş. Buranın da yine arka tarafında dekoratif bir ahşap panel oluşturulmuş. Yine led aydınlatmalar, başucu aydınlatmaları. Karşı tarafta bir klimamız, yine komodin başlıklarımız.
Hatta şöyle tam ters konuma, köşe konuma doğru geldikten sonra ise özellikle sabahları uyandığınızda buradan gözünüzü ilk açtığınızda göreceğiniz manzara hemen buradaki manzaramız olmuş oluyor. İsterseniz buradan da yine balkona çıkalım. Bahsettiğim gibi diğer yatak odasından gözüken balkon kullanım alanım bu şekildeydi. Burası da oldukça geniş ve uzunlamasına devam eden, aynı zamanda güney cepheye doğru bakan diğer balkonumuz bu şekilde. Az önce tarif etmiş olduğum manzaraya buradan da yine hakim bir şekilde izleyebiliyoruz. Şimdi gelelim sizlere diğer küçük bir özellikten daha bahsedeceğim. Aslında küçük diyorum fakat kullanımı oldukça işlerimizi kolaylaştıran özelliklerde. Şimdi burada odalarımız içerisinde bulunan akıllı ev sistemini kontrol edebileceğimiz odaya ait olan kullanım ekranları bu şekilde. Buraya geldikten sonra da birçok farklı ayarı var. Bu mavi yanan noktalara tıkladığımızda bunların hepsi bir program yaptığınız takdirde hepsinin bir işlevi olmuş oluyor. Tek bir ekran üzerinden klimanızı yönlendirebiliyorsunuz. İçerideki aydınlatma gruplarını yönlendirebiliyorsunuz ve aynı zamanda elektrikli panjur sistemini buradan koordine edebiliyorsunuz. Bu tabi odanın içerisinde bulunduğunuzda dışarı çıkmadan yapabileceğiniz bir özellik. Evin dışındaysanız, evden dışarıdaysanız eğer evinize gelmeden önce klimalarını aktif edebilir, ışıklarını yakabilir ve diğer programlamış olduğunuz tüm elektrikli ev aletlerini buradan internet üzerinden çalıştırarak kullanma şansımız yer alıyor. Şimdi bu odamızı da tamamladıktan sonra tekrar antre alanına geçip şöyle tekrar bir geniş açıyla gösterelim ve sağ taraftaki odadan doğru devam edelim. Evet, sonuncu odamız, 4. yatak odamız bu şekilde. Bu villamızdaki tabii kullanılan tüm yatak odalarında fark ettiyseniz çift kişilik yatak kullanılmış. Bunlar kullanım açısından daha da faydalı ki zaten odaları oldukça elverişli. Bu çift kişilik yatakları kullanmak için oldukça elverişli. Bu yatak odamızı incelediğimizde ise girişten itibaren şöyle C şeklinde geriye doğru döndüğümüzde ebeveyn banyosuna ulaşmış oluyoruz. Bu ebeveyn banyosuna girdiğimizde ise karşı tarafta yine bir banyo dolabımız, lavabomuz, sağ tarafta bir klozet alanımız ve yine kendi içerisinde bulunan, içerisi mavi bir mermer deseniyle tercih edilmiş olan bir duşakabin bölümümüz bu yatak odamızda yer almakta. Yine tüm yatak odalarında gardırop çalışması düşünülmüş, makyaj masası çalışması düşünülmüş. Yine komodin başlıkları vesaire bunların hepsini tüm full eşyalı olarak düşünebilirsiniz. Yine her odanın kendine ait olan, bazı odalarımızda klimalar çalışıyordu, takılıydı çünkü. Bazı odalarımızda ise böyle klima bağlantı montaj noktaları hazır bir şekilde dışarıda duruyor. O yüzden hiçbir şekilde görüntüyü bozmadan, villanın içerisindeki hiçbir şey değiştirmeden hepsinin yerleri hazır vaziyette kullanıma başlayabiliyorsunuz. Bu yatak odamızın ise son olarak bahçe bölümünü, videoya başladığımız ortak kullanım bahçe bölümünü şöyle sizlere tarif etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi villamızın hem iç kısmı hem dışarıdaki peyzaj alanı, yani ortak kullanım alanı, bahçe alanı ve aracınızı park edeceğiniz tüm noktalar nizami bir şekilde, çok mantıklı bir şekilde dekore edilmiş. Tabii ben evin içerisindeki aksesuarlardan en çok bunları beğendim. Oldukça mantıklı ve gerçek bir şekilde duruyor. Evet, aydınlatma gruplarımız, içerisinde kullanılan tüm aksesuarlar, gördüğünüz gibi evin havasını ne kadar da değiştirmiş. Bu gerçekten bir ince düşünülerek, bunların üstüne günlerce belki düşünülerek, hesaplanılarak böyle bir görüntü, böyle bir şaheser ortaya çıkmış oluyor. Gerçekten mantıklı düşündüğümüzde burada iyi bir çalışma, iyi bir mesai olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü sizden önce burayı çizen mimarlar, mühendisler, müteahhitler o kadar bir efor, o kadar bir mesai harcamışlar ki böyle bir görüntüyü, böyle bir sanat eseri diyebiliriz. Böyle bir çalışmayı ortaya çıkarmak için ciddi bir mesai harcandığını buradan anlamış oluyoruz. İçeriği gezdiğimizde gerçekten hepsi bir arada, bir bütünlük içerisinde ve hiçbir şey böyle çıkıntıda durmayan, göze batmayan, her şeyin yerli yerince mantıklı bir konumlandırılması olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet, şimdi özetleyelim. Kısacası bugün sizlere 500 metrekare arsa içerisinde akıllı ev sistemi bulunan 4+1 tam müstakil ve içerisi full eşyalı oldukça güzel bir villa göstermeye çalıştım. Ben villamızı çok beğendim. Zaten siz de videonun burasına kadar izlediyseniz düşüncelerinizi aşağıda yorumlar bölümünde bizlere iletebilirsiniz.
Son olarak bulunduğumuz konum üzerinden tarif edecek olursak şu an Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Merkez bir bölgedeyiz. Buradan dilerseniz Didim'e gelişiniz hava yoluyla olursa İzmir Adnan Menderes Havalimanı buraya 120 kilometre mesafede. Bodrum Milas Havalimanı ise 70 kilometre mesafede. Didim'in içerisine havayolu transfer araçları da mevcut. Araçla gelirseniz ise özellikle İzmir'den 2 saat, Ankara'dan sanıyorum 4,5-5 saat civarında, İstanbul'dan ise 6 saat civarında karayoluyla da ulaşım imkanınız var. Didim merkez bir noktada, gelişmekte olan bir noktada. Bunları tabi Didim'e daha önce gelmiş olanlar bunu çok dediğimi, ne demek istediğimi daha net anlayacaktır. Didim'e ilk defa gelecek olanlara ise buradan yatırım tavsiyelerini, buradan tatil yapabilecekleri güzel imkanları, olanakları sunmaya biz devam edeceğiz. Siz de bizlerden memnun kalırsanız devamlı olarak videolarımızı takip edebilirsiniz. Detaylı resim çekimlerimizi artık Instagram hesabımız üzerinden paylaşımda bulunacağız. Salih Demir Emlak olarak Instagram hesabımıza takip isteği gönderdiğinizde, takip ettiğinizde bu çekmiş olduğumuz videoların detaylı çekilmiş resimlerini, profesyonelce çekilmiş resimlerini oradan görme şansımız yer alıyor. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Sizlerin de çok fazla vaktini almak istemiyorum. Uzun bir video oldu bu sefer, farkındayım. İyi bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştık ki hava da sıcak. İnanın konuşmakta da artık zorluk çekiyoruz. Bunlar da bizim için biraz zor oluyor tabii, sıcak günlerde bu çekimleri hazırlayıp sizlere sunmak için biraz da biz burada mesai harcıyoruz. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir villamızı. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde iletebilirsiniz. Sormak istediğiniz tüm sorularla alakalı aşağıda yazan iletişim numaralarından arayarak bizlere merak ettiğiniz, anlamadığınız tüm soruları sorabilirsiniz. Sizin de bu şekilde satmak veya kiralamaya vermeyi düşündüğünüz tüm gayrimenkullerinizle alakalı tabii Didim, Bodrum, Kuşadası, İstanbul ve Fethiye bölgelerinde bize yakın bölgelerde olmak suretiyle tüm bölgelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlarla alakalı bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Sağ olun.